Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere sorumlusu olduğunuz herhangi bir KPI'nin grafiksel gösterimin farklı bir biçimini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Önce nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum. Şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şu alanı alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'ye özel yapıştır. Değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum. Öncelikle yapmamız gereken şuraya maksimum yüzde diye bir başlık atalım. Şurayı yüzde olarak seçelim ve 100 yazalım. Şurayı seçelim. Ekleden şu grafiği seçiyoruz. Şunu sağ klik veri serilerini biçimlendir diyorum. Şurayı 40 yapacağım. Şurayı da sağa doğru sıfırlayacağım. Daha sonra şunu seçip sağ klik ekseni biçimlendir diyorum. Burasını 0 olarak bırakıyoruz. Şurayı da 1 yapıyoruz. Kapatıyorum. Ekle. Şekillerden şu daireyi seçiyorum. Bunun yüksekliğini ve genişliğini birebir yapacağım. Ana hattı olmasın. Şekli biçimlendir. Buradan efektlerden 3B biçiminden şunu seçiyorum. Genişliğini 15, yüksekliğini de 10 yapacağım. Rengini bu sefer şunu yapacağım. Siz istediğiniz bir rengi seçebilirsiniz. Kontrole basılı bir şekilde kopyalıyorum. Dolgusunu dolgu yok diyorum. Ana hattını deminki seçtiğim renk olarak seçiyorum. Bu seçiliyken Ctrl C diyorum ve şunu seçiyorum. Ctrl V. Buraya geliyorum. Dolgudan. Şununla yığınla ve ölçekle diye bunu seçiyorum. Şuraya da 0,2 diyorum. Enter. Daha sonra şunu seçiyorum. Ctrl C. Şurayı tekrar tıklıyorum ve şuradan seri üretim yüzeyi seçiyorum. Ctrl V. Daha sonra yine tekrardan şununla yığınla ve ölçekli diyorum. 0,2 diyorum. Enter. Şunu kapatıyorum. Şu seçiliyken içimden şekil dolgu yok diyorum. Şekil anahtarı deminki seçtiğim rengi seçiyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şuraya geliyorum. Girişten bold yapıyorum. Rengini yine seçtiğim rengi seçiyorum. Ve 11 yapıyorum büyüklüğünü. Şunları siliyorum. Şunları seçip bold 11 yapıp rengini yine seçtiğim renk yapıyorum. Grafik başlığına geliyorum. Shift eşittir diyorum. Üretim miktarı yüzde enter. Rengini yine bu renk yapıyorum. Bold ve kalın yapıyorum. Daha sonra şu çizgileri seçip siliyorum. Buradan kılavuz çizgilerini şunu kaldırıp şunu seçiyorum.
Bunları seçildikten sonra da biçime gelip rengini kırmızı yapıyorum. Kalınlığını şunu seçiyorum. Aynı şekilde şunu da kalınlığını şunu yapıp rengini şu şekilde seçiyorum. İçerideki grafiği tıklıyorum ve şunu biraz küçültüyorum. Sağ klik, veri etiketleri ekle diyorum. Bunu seçiyorum. Veri etiketlerini biçimlendir. Şurada hücrelerdeki değer diyorum. Şurayı seçiyorum. Tamam diyorum. Şunları kaldırıyorum. Yine sağ klik, veri etiketi şekillerini değiştir diyorum ve şunu seçiyorum. Bold yapıyorum, büyütüyorum. Ve rengini yine kırmızı, beyaz yapıp içindeki dolguyu seçtiğimiz renk yapacağım. ...11 yapalım yazıyı, karakterini. Şunu kapatıyorum. Şunları beyaz yapıyorum. Şunları siliyorum. Şurayı rastgele arada formülünü uygulayacağım. Shift eşittir rastgele arada 1'den 100'e kadar diyorum. Parantezi kapatıp bölü 100 diyorum. Enter. Aşağı doğru çektiriyorum. Formüller. Şimdi hesapla. KPI takip grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.